Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Koç burcu için bir açılım yapacağım. Burcunuz, yükselen burcunuz veya ay burcunuz Koç ise bu video sizler içindir. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilir, videoyu hype edebilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları kullanabilirsiniz. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlarsa Lenora Tarot Astro Instagram adresimden mesajınızı atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Bakalım neler varmış, şimdi görelim. Şuradan da kartlarımızı bir alalım. Evet. Evet. Öncelikle arkadaşlar balık kartımızla başladık. Kısmet, bolluk, bereket, hızlı değişimler, maddi kazançlarınızın da böyle artış olması, rızkınızın bol olması ve maddiyatınızla ilgili pürüzler, problemler varsa bunların hallolması, bir şekilde en azından kendinizi bu anlamda çok böyle streste, sıkıntıda hissetmediğiniz güzel bir dönem olduğu gözükmekte sizler için. Ve karmaşadan da kaçmak isteyeceksiniz. Yani ben huzur istiyorum. Artık kavga dövüş olmasın ya da işte böyle karmaşa kaos olmasın. Her şey mümkünse hayatımda net olsun. Neyin ne olduğu belli olsun. Yani ben biraz daha artık önümü yolumu görmek, net şeyler istiyorum. Hayattan beklentim bu. Karmaşa bana göre değil dediğiniz bir durum var sanki arkadaşlar. Ve çok istediğiniz, dilediğiniz bir durum olabilir. Ve bu şeyin olması için belki çok uğraştınız ve sonrasında dualar ettiniz. Evet, bu durumla ilgili yine bunun gerçekleşmesi adına bir şanslı süreç içerisinde olduğunuzu kartımız söylüyor. Yani nihayet o dileğiniz, her neyse olmasını beklediğiniz durum, bunun gerçekleşmesinin pek yakında olduğundan haberdar ediyor bizi kartımız. Devam edelim bakalım. Evet. Şöyle. Şimdi özlediğiniz birisi veya birileri var ise arkadaşlar, özlediğiniz kadar o kişiye bilin ki o da sizi özlüyor. Yani bu durumun karşılıklı olduğundan bahsediyor kartımız. Bir konuyla ilgili çok sinirlendiyseniz, öfkelendiyseniz, ya bunu bana yapmayacaktı ya da ya bu niye böyle oluyor diye böyle, ya da olmamasından dolayı böyle bir sabırsızlık enerjisi içerisinde sinirlendiğiniz bir durum var ise, evet, bunlar için artık sanki yavaştan da olsa bir sakin döneme geçeceğiniz gözüküyor. Yani bu öfkelerin gideceği ve bu öfke enerjisini atlatacağınız, hatta bu öfke enerjisini yine atlatmanızda size yardımcı olacak hayatınızda bir takım güzel böyle gelişmeler olacak gözüküyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bazı haksızlıklara da uğramış olabilirsiniz. Belki bu yüzden böyle bir öfkelenme durumunuz var. Yani bazılarınız içinse yine böyle hani içinizde o bastırdıklarınızın böyle öfkesi yine olabilir. Hani tutmuşsunuzdur içinizde, artık o öyle patlama noktasına gelmişsinizdir. O yüzden o kadar öfkelisinizdir. Mesela ufak bir şey olsa bile belki birden böyle tepki gösterebilirsiniz ve hani karşı tarafta ne yaptım ki sanki der mesela. Ama durum şu ki öyle de olsa böyle de olsa bu durumla ilgili belli ki güzel gelişmeler olacak ve siz artık bu sinirlenmekten, öfkelenmekten kurtuluyorsunuz. Belki böyle içinizden atmak için gerçekten tepki de gösterebilirsiniz. Bu şekilde de rahatlatabilirsiniz kendinizi. Ama böyle bir durum var. Evet, hayatınızda yavaş ilerleyen her şeyin sizin sabrınızı zorladığını söylüyor kartımız. Ama bu durum aslında sizin biraz da hayrınızaymış. Yani yavaş gelişmesi
bu olayın veya bu konunun neyse doğal akışından ötürü arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Evet. Haber beklediğiniz bir yer varsa arkadaşlar buradan güzel bir haber geleceği gözüküyor. Evet. Düşündüğünüz bir kişi varsa mesela ya şundan da bir haber gelmedi, bir gelseydi, bir arasaydı ya da bir cevap verseydi, şu mailime bir dönüş olsaydı gibi gibi çoğaltabiliriz. Evet, beklediğiniz kişi, kurum, kuruluş her neyse buradan size bir haber geliyor. Bu konu hakkında çok yakında bir haber alacaksınız. Biraz daha zihninizde bir şeyler netleşecek arkadaşlar bu haberden sonra. Ve karma. Bazı karmalarınızın belki bedelini ödediniz, belki zor bir süreç geçirdiniz. Ama bu yaşadığınız olayların ders aldığınız bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Yani buradan çıkarttığınız dersler oldukça önemli arkadaşlar. Kendinizi suçlamayı bırakmalısınız. Eğer ki kendi hatalarınız yüzünden böyle bir durum yaşadığınızı düşünüyorsanız, mesela şunu yapmasaydım böyle bunlar başıma gelmeyecekti gibi. Evet, bunu da yapmayı bırakın. Kendinizi suçlamaktan vazgeçmeniz gerektiğini söylüyor kartımız. Karmalarınızı mümkünse temizleyin arkadaşlar. Ve bu şekilde sadece yaşadıklarınızdan acı tatlı ders çıkaracağınız o dersleri alarak yolunuza devam etmeniz ve yine uyumu amaçlayan şeyler yapmanız daha iyi olacaktır. Yani hem kendinize karşı hem de çevrenize karşı daha böyle uyumu amaçlayan, biraz daha böyle artık gelecek odaklı, pozitif enerjilere odaklı kalmanız önem arz ediyor. Ve aşk, eğer ki bir ilişki bir beklentisi içerisindeyseniz, beklenti içerisinde olmasanız bile hayatınızda eğer ki kimse yok ise birdenbire bir aşk başlayabilir arkadaşlar. Aşkla başlayan bir ilişki, birine aşık olmak gibi durumlar söz konusu. Yine bakın, farklı destelerimizden aynı mesajı aldık. Diyor ki düşündüğünüzde bir kişi varsa o da sizi çok seviyor. Bakın burada da çıkmıştı. Demişti ki bir benzeri. Özlediğin kadar özleniyorsun. Evet, böyle bir durum var. Devam edelim bakalım. Başka neler varmış sizler için Koç burcu. Şöyle. Evet. Hatta şu da gelmişti. Şunu da alalım bari. 2 kartı geldi şuraya da. Tamam. Evet, şöyle bir durum var arkadaşlar öncelikle. Etrafınızda, yani bu kişi sizin aile üyeniz de olabilir. Çok yakınınız da olabilir. Bir arkadaşınız ya da işte iş hayatınızdan biri olur, okul hayatınızdan olur. Neticede sanki böyle bir gözü doymayan, ne yapsanız belki maddi, belki manevi sizden bir şeyler gidiyor. Ama siz ne yaparsanız yapın gözü doymayan, sürekli negatif enerjiler içerisinde, hatta sürekli size böyle ben mağdurum durumlarını oynayan, ajitasyon yapan birisi olabilir. Yani biraz böyle duygularınızı da sömüren birinden burada bahsediyoruz. Böyle bir durum olabilir çevrenizde arkadaşlar. Buna dikkat çekmiş. Yani bu kişi sadece böyle, hani bu kişinin belki karakteri böyle ve belki hayatınızdan çıkartamıyorsunuz ama bunu bahsetmiş. Yani siz ne kadar kendinizi yorarsanız yorun, yıpratırsanız yıpratın, bu kişiye yaranamazsınız arkadaşlar. Buradaki olay bu. Yani bunu bilmeniz gerekiyor. Ve yine dağın ruhuyla birlikte hayatınızda bazı engeller olabilir. Böyle aşmanız gereken bazı durumlar, geçmeniz gereken bazı süreçler. Mesela bir hedefiniz var. Biraz zor bir hedeftir belki bu. Yani işte öncelikle şunu halletmeniz gerekir. Sonra ötekini, sonra ötekini. Yani sanki böyle aşama aşama, basamak basamak bir şey bitecek, sonra öbürü, sonra öbürü derken nihayet istediğinize ulaşacaksınız. Böyle bir durum var sanki ama
Bu engeller aşılamaz da değil. Her ne kadar engel olsa da sizin azminiz tükenmediği sürece ve siz bu isteğiniz, dileğiniz her neyse bundan vazgeçmediğiniz sürece elinde sonunda bunu elde edeceksiniz arkadaşlar. Ve evet, bakın yine ardından gelen kartımız da zaten bunu destekliyor. İlkbaharın ruhu. Ne ektiyseniz onu biçme zamanı. Yani zamanında uğraşlarınız, maddi manevi, sizden gidenler, harcadığınız zamanlar, yani bunlar boşa değildi. Bir şeyler artık filizleniyor. Nihayet bir şeylerin meyvesini alma zamanınız yaklaşıyor arkadaşlar. Evet, böyle bir durum var. Ve bununla ilgili hayatınızda pek yakında güzel böyle bir kıpırdamalar olabilir. Yani bir şeylerin olmaya başladığını artık hissedebilirsiniz ve şunu diyebilirsiniz. Evet, çabalarım boşuna değilmiş, bak güzel gelişmeler olmaya başladı. Sanırım artık şu istediğim olacak gibi mesela, ve ufaktan da olsa sanki artık o olayın, o durumun olacağıyla alakalı bazı böyle mesajlar, kıpırtılar alabilirsiniz. Evet, böyle bir durum var ve bu durum yine size ne olacak? Motivasyonunuzu arttıracak. Kendinizi daha canlı ve enerjik hissedeceğinizi görüyorum. Evet. Yine Güneşin ruhu kartı ile birlikte hayatınızdaki karanlık bir süreç, netleşmeyen konularınız aydınlatacak. Daha şanslı bir sürece gireceksiniz. Zor olan o işleriniz, zorluklar olabilir hayatınızda demiştik. O zorluklarda da sanki artık işleriniz biraz daha kolay ilerleyecek arkadaşlar. Çok zorlanarak yaptığınız şeyleri artık biraz daha kolay bir şekilde hallediyor olduğunuz o duruma geçişiniz var. Evet, hayatınızı en güzel şekilde kendi istediğiniz doğrultuda yönetmek isteyeceksiniz. Yine hani hayatınızın direksiyonu sizde olsun isteyeceksiniz ve yine böyle düşünüyor oluşunuz da, yani böyle çalışıp çabalıyor oluşunuz ve isteklerinizi gerçekleştirmek için olan o azminiz de size neşe ve mutluluğu pek yakında getirecek. Devam edelim bakalım. Evet, şimdi küs, dargın olduğunuz birisi var ise bu kişiyle bir anlaşmaya varabilir, bir uzlaşmaya varabilirsiniz. Bir barış sağlanabilir, bir birlik, beraberlik tekrardan oluşturulabilir arkadaşlar. En azından aranızdaki o kavga dövüş durumları bir sona erebilir. Biraz ortam serinleyebilir. Yani böyle bir durum söz konusu. Evet, bu kişi gerçekten partneriniz olabilir. Partnerinizle bir barışma, tekrardan aranızdaki bir şeylerin düzelmesi, daha iyi uyumlu bir sürece gitmenizle ilgili olabilir. Bunun yanı sıra iş yaptığınız biriyle bir problem varsa bu tekrardan düzelebilir ve tekrardan birlikte çalışmaya devam edebilirsiniz. Bir aile üyesi, akraba vesaire ise bu konuyla ilgili yine aradaki en azından o olumsuzluklar giderilebilir arkadaşlar. Neticede bir barışmanın, huzurun olacağı, ikili ilişkilerinizde yine sizin adınıza olumlu, pozitif bazı gelişmelerin olacağı, ortaklaşa iş yapmaya çalışıyorsanız, biriyle bir işbirliği yapmaya çalışıyorsanız yine evet o konuyla ilgili o kişiyi ikna edebileceğiniz ve yapabileceğiniz böyle durumlar söz konusu ve hayatınızda güzel somut bir başlangıç yapma durumunuz burada gözükmüş. Evet, sağlam bir başlangıç yapıyorsunuz. Bu yapacağınız başlangıç gelecekte sizi çok daha güzel, refah bir duruma getirecek. Hayatınızda daha böyle mutlu, neşeli ve refah içinde yaşayabileceğiniz o duruma geçişinizi sağlayacak. Evet, bu olacak olan başlangıç sizin geleceğiniz için çok önemli arkadaşlar. Bu yeni bir iş başlangıcı olabilir veya yeni bir iş başlangıcı olabilir veya bir yatırım fırsatıdır veya yakalamanız gereken önemli bir fırsattır arkadaşlar. Her türlü bunu kendinize göre alabilirsiniz.
daha çok finansal konularla alakalı olmakla birlikte ama sizi geleceğe doğru çok güzel bir duruma getirecek. Bunu kaçırmayın mutlaka. Buna karşı dikkatli olun. Evet bakın, çünkü bu somut başlangıçla birlikte hayatınızda mutlu olabileceğiniz, ilerleme kat edebileceğiniz, belki işte çalışıyorsunuz, daha iyi bir pozisyona gelebileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz, daha saygın bir konuma geleceğiniz günlerin pek yakın olduğu gözükmekte arkadaşlar. Yine aile hayatında da mutlu ve huzurlu olacağınız gözüküyor. Maddi konularla alakalı bir probleminiz var ise bu problemleri güzelce pratik yollarla çözeceğiniz, maddiyata dayalı bir kaygınız varsa bunların yine gideceği, geleceğe daha güvenle ve daha böyle refahla bakabileceğiniz durumlar söz konusu. Evet, böyle bir durum var arkadaşlar. İyi bir duruma doğru ilerleyişinizden bahsediyor. Şimdi sizlere bir de meleklerimizden mesaj alalım. Koç burcu, sizin mesajınız neymiş bir görelim. Evet. Yeni psikik ve ruhsal deneyimler dünyaya ve kendine bakış şeklini değiştiriyor. Ruhsal yeteneklerinin çalışma, dua ve meditasyon yoluyla açılmasına izin ver. Evet koç burçları, şimdi bazılarınızda gerçekten böyle psikik yetenekler olabilir. Yine bu ruhsal deneyimleriniz neticesinde gerçekten ruhsal olarak bir olgunlaşma, bir gelişme evresinde olabilirsiniz. Bu yeteneklerinizde yine sezgilerinizin güçlendiğinden de burada bahsediyoruz arkadaşlar. Evet, aslında böyle yetenekleriniz de var. Bunların gelişmesi için, yani ruhunuzun daha böyle ileri bir seviyeye taşıyabilmek adına dua ve meditasyonlar işinize yarayacaktır. Böyle bir mesaj aldık. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.